Sezon 3'te ortam tam bir doğum günü kriziyle başlıyor. Dedenin doğum günü. Ben ve Gwen'sa pasta almayı unutmuş. Ama asıl sorun bu değil. Bir anda açılan portal yüzünden Gwen havada uçan gizemli bir kız tarafından kaçırılıyor. Ben de peşinden dalıp kendini 20 yıl gelecekte buluyor. 20 yıl sonra Project'un nasıl görünüyor acaba? Orada kahramanların kahramanı Ben 10.000'in devasa heykeliyle karşılaşıyorlar. Ve Ben'in eski düşmanlarından Doktor Animo'nun yaptığı lazer boynuzlu bir gergedanla dövüşüyorlar. Sen de abone olsan da Project'un da biraz daha büyüse harika olur. Ben'in hatırına yani. Ben 10.000 geliyor ve anında rakibi pataklıyor. Ama inanılmaz soğuk ve mesafeli biri olmuş. Gelecekteki Gwen. Evet, Gwen'i kaçıran oydu. Artık büyü yapabiliyor. Ve benden yardım istemek için tek çare olarak kaçırmayı seçmiş. Bir yandan biraz tatlı, bir yandan da evet kaçırmak yine de pek hoş bir yol değil. Canı sağ olsun tabii. Lütfen bana Mr. Dweeb gibi düşünmeye başlamadığımı söyle. Geleceğin dedesi de ortaya çıkıyor. Robot kolu ve yüksek teknoloji Rasputin beni Animo'nun üstüne götürüyor. Doktor Animo bu arada kocaman bir gorile dönüşmüş. Şimdi bir goril mi 10.000 ben mi sorusuna cevap olacak sanki. Ben 10.000 Master Control sayesinde daha önce görmediğimiz yeni uzaylılara dönüşüyor ve Animo'yu tek başına alt ediyor. Hatta genç beni bir yere bağlamış. Yardıma bile gerek duymuyor. Ama Animo kaçıp Vilgax'i yeniden canlandırmaya başlıyor. Daha önce Kevin'la, şimdi de Animo ile itip oluyor. Yani adamda ortak çok. Senin aklında bir kahraman var mı? Aklının da şöyle bir köşesinde. Yahu böyle bir kahraman olsa ne acayip olurdu diyeceksin. Yorumlara yaz Tuniler, senin için çizsin. Genç Ben bir uyarı alıp Vilgax'ın peşinden gidiyor. Gwen'ler ve gelecekteki dede ise Animo ile savaşıyor. Bu arada gelecekteki dede robot kolunu kullanıyor. Bize de 3 yıla böyle teknolojiler lazım. 2006'daki vizyonun hakkını verelim. Ben 10.000 Ben sayesinde biraz daha çocuk kalbinin değerini hatırlıyor ve finalde Vilgax'ı kendi elleriyle dövüşerek alt ediyor. Genç Ben ise yeni bir uzaylıya Arctic Guana'ya dönüşüp Vilgax'ı havuzda donduruyor. Gwen'ler ve dede Animo'yu durduruyor ve gelecekteki dedenin doğum gününü hep beraber kutluyorlar. Gelecekteki Gwen, Asıl amacım Ben 10.000'i biraz yumuşatmak ve çocuk ruhunu hatırlatmak. diyerek planını açıklıyor ve tam da işe yarıyor. Ben 10.000 genç Ben'e pasta veriyor. İkili kendi zamanlarına dönüp doğum gününü düzgünce kutluyorlar. Bu bölümde büyücü, kötü Charmcaster sahneye çıkıyor. Amacı, Ben'le beden değiştirip Omnitrix'i ele geçirmek. Ama işler beklediği gibi gitmiyor. Büyü ters tepiyor ve Gwen'le Ben'in bedenleri karışıyor. Yani şimdi Charmcaster Gwen'in bedeninde, Gwen ise onun bedeninde. Gwen, hiç suçu yokken hapse düşüyor. Charmcaster ise neredeyse plana ulaşmak üzere. Bir tık daha yaklaşıp Omnitrix'e kavuşacaktı. Hakkını verelim. Senin beden değiştirmek istediğin oldu mu hiç? Yorumlara mutlaka yaz, beraber eğlenelim. Charmcaster, Ben'in gözüne girmek için Gwen gibi davranmaya çalışıyor. Ama Ben hemen bir gariplik seziyor. Bir anda normalden fazla nazikken, birden aşırı şiddetli haline bürünüyor ve üstüne bir de özür yemeği yapmak istiyor. Ama Gwen'in asla iyi bir aşçı olmadığını herkes biliyor. Bu sırada gerçek Gwen hapisten kaçıyor. Charmcaster ise yemeği bitirip yeni bir beden değiştirme büyüsü deniyor. Ama büyü yine şaşıyor. Bu sefer kendi bedenine geri dönüyor ve Ben'le Gwen'in bedenlerini de yanlışlıkla tekrar değiştiriyor. Gwen, Omnitrix'i çözmeye çalışıyor ve herkes yakalanıyor. Tunilerin asıl merak ettiği sen Omnitrix'e sahip olsaydın ilk hangi kahramana dönüşürdün ve ne yapardın? Neyse ki takım çalışmasıyla Gwen kaçıp Cannonbolt'a dönüşüyor. Charmcaster 3. kez büyü yapmaya kalksa da Ben bir tekmeyle onun balonunu patlatıp her şeyi normale çeviriyor. Finalde Ben kötü kızı alt ediyor. Gwen de Charmcaster'ın büyü kitabını ele geçiriyor ve büyü öğrenmeye başlıyor. Demek ki gelecekteki Gwen'in büyücü olmasının yolu buradan geçmiş. Bu bölümde dede, Gwen ve Ben'i eski bir tesisatçı arkadaşı Wes'i ziyarete götürüyor. Wes, Navajo yerlisi bir kabileye mensup. Bense Wes'in torunu Kai'ye resmen tutulmuş durumda. Ama konuşmaya fırsat bulamadan gökyüzünde mor şimşekler çakıyor ve kocaman kurt benzeri bir yaratık ortaya çıkıyor. Kadersiz Ben ne diyelim şimdi? Yaratık öyle hızlı kaçıyor ki kimse ona yetişemiyor. Ardından bölgede bir sel başlıyor ama Ben kahramana dönüşmeden Kai'yi kurtarmayı başarıyor. Aslanım benim.
İşin garip tarafı kurt bir de uydu çalıyor. Çünkü galiba uzaylı kurtların huyu bu. Ekip kurdun peşine düşüyor. Ben Wildvine'a dönüşüp iz sürüyor ama tam en kritik anda süresi bitiyor. Kurt Ben'in Omnitrix'ini pençeliyor ve ardından kaçıyor. Bu arada Ben Kai'yi etkilemeye çalışırken onda tuhaflıklar başlıyor. Ve evet, Ben yavaş yavaş kurt adama dönüşüyor. Bunu geri döndürmenin tek yolu kurdu etkisiz hale getirmek. Bunun için de özel bir kolyeyi kaktüs özüne batırmak gerekiyor. Kızlar kaktüs bulmaya giderken erkekler tekrar kurdun peşine düşüyor. Fakat bulduklarında Ben artık tamamen kurt adam olmuş. Kolye kurdun göğsüne tutuluyor ama bir işe yaramıyor. Kurt yine kaçıyor. O noktada grup anlıyor ki bu Navajo efsanelerindeki gibi bir kurt adam değil, tam bir uzaylı. Bu yüzden kolye işe yaramadı ve Ben'in de kurt adama dönüşmesinin nedeni kurdun Omnitrix'i pençelemesiyle DNA'sının saate kaydolması. Yani Ben'in cephaneliğine yeni bir uzaylı eklenmiş oluyor. Sonic Owl özelliğiyle havlayan bir kurt uzaylı. Mağarada Ben ve kurt kapışırken üstlerine taşlar yıkılıyor ama Ben şans eseri kurtuluyor. Kai ise beni ancak kurtken ilgilendirirsin diyor. O da ayrı bir tuhaflık. Sadece ben kuzenimle böyle dalga geçebilirim. Son olarak kurdun çaldığı ekipmanla bir tehdit makinesi yapıldığı gösteriliyor. Ama bunun ne olduğu henüz belli değil. Bu bölümde işimiz mumyayla. Ve evet, yine mor şimşekler ortalığı kasıp kavuruyor. Ben ve Gwen çiftlikte çalışırken bir mumya söylentisi duyuyorlar ve gece onu bulmak için yola çıkıyorlar. Ama önce karşılarına garip mor inekler çıkıyor. Mor bir taş kazarken buluyorlar. Mumya taşı alıp ortadan kaybolunca Ben ve Gwen şaşkınlık içinde kalıyor. Bu arada Ben'in farm işleriyle uğraşmak yerine Omnitrix'i kullanıp işleri kolayca halletmesi dedenin canını sıkıyor. Dede aslında emek vermenin tadını öğretmek istemişti ama Omnitrix sayesinde Belle için her şey çocuk oyuncağına dönüyor. İşler bitince çocuklar başlarına gelenleri dedeye anlatıyor. O da ineklerden örnek alıp test yapınca hepsinde uzaydan gelen tehlikeli bir enerji kaynağı olan korodyum izine rastlıyor. Eğer mumya yeterince korodyum toplarsa her şeyi mor inek gibi mutantlara dönüştürebilir. Mor rengi seviyoruz ama her şeyin mor ineğe dönmesi biraz fazla olurdu. Ekip yeni korodyum aramak için yola koyuluyor. Dondurma fabrikasında bir korodyum parçası bulunca Ben yanlışlıkla mumyanın işini kolaylaştırıyor ve onu çıkarıyor. Mumya korodyuma ulaşıp bir işçiyi mor canavara dönüştürüyor. Neyse ki Ben mutasyona uğramamak için hemen uzaylıya dönüşüyor. Ama istediği mumya formu yerine upgrade çıkıyor. Yine de hızlı düşünüp adamı sıvı nitrojenle dondurmayı başarıyor. Bu arada hem mor inekler hem de mutant olan işçi uzun süre korodyuma maruz kalmadığı için tekrar normale dönüyor. Neyse ki işler yolunda. Ve tabii ki mumya Omnitrix'e DNA'sını kaydetmiş oldu. Yeni bir uzaylı Ben'in cephanesine eklendi. Bölümün başında uzaylı kurt tekrar sahneye çıkıyor ve soluğu dondurma fabrikasında alıp mumyayı kurtarıyor. Tabii güvenlik görevlisi tam olay yerine geliyor ama bu ikili anında ortadan kayboluyor. Dostum, bu ekip gerçekten evrenin en tuhaf kötü karakter grubu olabilir. Ben, Dede ve Gwen bir NASA uzay mekiği fırlatmasının fırtına nedeniyle ertelendiğini duyuyorlar. Başta normal gibi ama bu fırtınada yine mor şimşekler var. O kadar mor şimşek dedim, yıldırım şimşeğe selam yollamazsam ayıp olur. Selam. Bu sırada NASA'da Doktor Victor adlı bir bilim insanı yeni motorları tanıtıyor. Uçuş iptal edilince sinirleri bozuluyor. Dede programda çalışan eski bir astronot arkadaşını arıyor ama Doktor Victor onları görünce, özellikle Ben'in Omnitrix'ini fark edince hemen uzaklaşmalarını istiyor. Tabii bizim ekip kendi başına takılmaya kararlı. Mesela ben olsam Sardarov'a haber verirdim. Onun çözemeyeceği iş mi var? Doktor Victor, kurt ve mumyanın yardımıyla uzay mekiği operasyonlarını ele geçiriyor. Arkadaş grupları çok acayip yerlere evrilebiliyormuş. Dede ve Gwen güvenlik kameralarından Doktor Victor'un fırtınaya sebep olduğunu fark ediyor. Devasa bir dönme dolap, mor şimşekler. Ben kurdu bulunca ilk kez mumya formuna dönüşüp onu yakalamaya çalışıyor ama kurt yine kaçıyor. Cidden bu kurt tam bir kaygan tip. Kimse yakalayamıyor. Ekip yeniden iz sürüp hem kurdu hem mumyayı buluyor ve Doktor Victor da gelip adeta bir Frankenstein canavarına dönüşüyor. Hem görüntü hem huy gittikçe çirkinleşiyor.
Gwen bir büyüyle ekibi korumaya çalışıyor ama üzerlerine düşen molozdan tam kurtulamıyorlar. Kötülerin işi kolaylaşıyor ve uzay mekiğine geçiyorlar. Dede, Gwen ve Ben sonunda kendilerini molozun altından kurtarıyor. Doktor Victor'un kurdu tekrar New Mexico'ya gönderip uydularla ilgili işler çevirdiğini görüyor. Ben onu durdurmaya çalışıyor ama kötüce pataklanıyor. Ve Victor, Gwen ve Dede uzay mekiğindeyken mekiği fırlatıyor. Ve işler iyice sarpa sarıyor. Victor bir de üstüne üstlük Ghost Freak'i yeniden canlandırma deneyini başlatıyor. Meğer bütün planın asıl beyni oymuş. Şimdi bu kötü ekip iyice çıldırmış durumda ve Gwen'le Dede mumya ve canavarla birlikte uzayda mahsur kalıyor. Muhtemelen Ben'in şimdiye dek başına gelen en berbat durum. Ghost Freak krizi var. Adı batsın. Ben Omnitrix'in kontrolünü Ghost Freak'in ele geçirmemesi için can havliyle kaçıyor. Dede ve Gwen ise roketi geri döndürüp dünyaya çarpmadan kurtulmaya çalışıyor. Ben Ghost Freak'in aslında asıl planını çözüyor. Corrodium ışınıyla çölde kurulmuş uydu ekipmanlarını kullanıp dünyaya dev bir radyasyon gölgesi salacak. Herkesi mor canavara çevirecek ve kendisi de sürekli tam güçte olacak. Kabus gibi bir plan. Dede ve Gwen de mumya tarafından saldırıya uğrayıp uzaya gönderiliyor. Gerçekten bu saat bazen iyice iş çıkarıyor. Victor beni buluyor ama yanlışlıkla Omnitrix'e dokununca ben artık ona da dönüşebilecek hale geliyor. Ben bir ışınla Ghost Freak'i durduruyor. Victor'u da roketin içine fırlatıp kendi de roketle uzaya çıkıyor. Dede ve Gwen uyduya ulaşarak mumyanın Corrodium ışınını göndermesini son anda engelliyorlar. Tam ben gelirken mumyayı uzaya fırlatıyorlar ama Ghost Freak sinsi sinsi uyduda saklanıyor ve ışını tekrar aktif ediyor. Sonuç, tüm dünyaya karanlık ve morluk çöküyor. Ben Frankenstein benzeri uzaylıya dönüşüp Ghost Freak'i alt etmeye çalışıyor. Mumyayı Gwen tekrar uzaya fırlatıyor. Bu sefer biraz daha uzak olsun diye Dede de uzayda Victor'la baş ediyor. Ama işler bitmiyor. Ben hem mumya hem Ghost Freak tarafından birden saldırıya uğruyor. Dede roketi Uten'le çarptırıp ekipmanı patlatıyor. Bir şekilde karmaşaya nokta koyuyor. Gwen ve ben dünyaya düşerken Dede onları son anda kurtarıyor. Ghost Freak tekrar Omnitrix'e kaydoluyor ve ekip bu sefer de kendini Mısır'da buluyor. Uzaydan düşmenin yan etkileri işte. Daha neler göreceğiz? İnan ya da inanma, önceki bölüm sezon finali değildi. Final şimdi. Yeni bir uzaylı kızın ortaya çıkıp Omnitrix'i sormasıyla başlıyor. Belle kısa bir dövüş yaşanıyor. Ta ki Dede araya girene kadar. Meğerse bu uzaylı Zylan, Dede'nin eski tanıdığıymış. Hatta Zylan, Omnitrix'i dünyaya gönderen kişiymiş. İlk bölümde patlayan o uzay gemisi var ya, işte o Zylan'im. Yıllarca dünyada hibernasyon halinde kalmış. Ta ki şimdiye kadar. Zylan. Ne zor isimmiş yahu. Vilgax'in Null Void'de olduğunu öğrenince Zylan artık eve dönebilirim diyor. Dede ile aralarında eski bir aşk geçmişi olduğu da ortaya çıkıyor. Geçmişte Zylan yeni bir DNA silahı bulma görevindeyken yani Omnitrix'i alıp götürmesi gerekirken Dede'yi de yanına çağırmış. Ama Dede dünyada kalmayı seçmiş. Şimdi günümüze dönünce Zylan tekrar teklif ediyor. Benimle gel. Dede bir an düşünüyor ama tam o sırada Vilgax'in bir robotu saldırıya geçiyor. Rust Bucket paramparça oluyor ama ekip birlikte robotu alt ediyor. Ya da öyle sanıyorlar. 2 dakika romantik olamıyoruz şu evrende. Herkes harap Rust Bucket'i onarmaya çalışırken Ben'le Zylan arasında tartışma çıkıyor. Ve asıl bomba patlıyor. Omnitrix aslında Ben için değil, Dede için gönderilmiş. Ben bu gerçeği duyunca üzülüp kaçıyor. Ancak robot geri dönüp Dede'yi kaçırınca Gwen, Ben ve Zylan istemeyerek de olsa güçlerini birleştiriyor. Zylan Ben'e yeni bir uzaylı formu apçaka açıyor. Bu minik yeşil uzaylı her şeyi yiyip sonra patlatabiliyor. Ben robotu mideye indirip fırlatarak büyük bir patlamayla Dede'yi kurtarıyor. Her şey yoluna girince Zylan tekrar benimle gel dese de Dede dünyada kalmayı seçiyor. Veda anında kısa ama anlamlı bir öpücükten sonra herkes yoluna devam ediyor. Dede espriyle noktayı koyuyor. Beni öyle kolay kaybedemezsin. Yeni sezonun ilk bölümü Ben'in önünde Amigo dolu bir otobüs bozulmasıyla başlıyor. Ama kusursuz gün havası hemen bozuluyor. Ardından bir uzay gemisi iniyor. İçinden 6 ve yanına bir de volkanik kötü adam fırlıyor. İyi misin? Evet, harikayım. Ben ikisini de alt ediyor ama Gwen'in bu sefer Ben için gerçekten endişelendiğini fark ediyor. Ayrıca Kai da otobüsteymiş. Hatırlarsan Kurt Adam bölümünden. Kavga sonrası Dede çocukları pizzacıya götürüyor ve Ben'in kamyondan düşen yeni Sumo Slammers oyununu almasına izin veriyor. Dede'den böyle
böyle bir rahatlık beklenmezdi ama asıl tuhaflık, Ben'in Omnitrix'in garip davrandığını söylemesine karşılık, dedenin "boş ver bir şey olmaz" demesi oluyor. Her şey fazla iyi, fazla normal ve işler daha da tuhaflaşıyor. Birden ikinci bir dede ve Gwen ortaya çıkıp beni kaçırmaya çalışıyor. Eski ekip yeni ekiple kapışırken daha normal görünen dede ve Gwen beni Rust Bucket'a atıp açıklama yapıyor. Meğerse Forever Knights beni yakalamış ve bu klonları yerleştirmiş. Daha fazla açıklayacakken bir cip tarafından eziliyorlar. Bu sefer özel uzaylı yakalama timinin başı çıkıp asıl dede ve Gwen aslında Vilgax'ın gönderdiği şekil değiştiriciler diyerek işleri iyice karıştırıyor. Vilgax da beliriyor ve beni Null Void'a göndermeye çalışıyor. Ama ben durumu sezip önce SAC liderine şekil değiştiricileri göndermesini söylüyor. Gwen de beni uyarıyor. Vilgax, Omnitrix'i almadan seni Null Void'a göndermeye çalıştıysa bir gariplik var. Ben sonunda her şeyi çözüyor ve uzaylı yakalama timinin Null Void'a yolluyor. Lider aslında Forever Knights'ın başı Enoch çıkıyor. Beni oyalayıp Omnitrix'i almak için ona kusursuz bir dünya yaratmış. Ben'in okulunda düşmanlarıyla karşılaşıyorlar. Gwen ve dede Ben'in kafasına sızıp her şeyi bozmuşlar. Buradan çıkmaları lazım. Yoksa Omnitrix alınacak ve hepsi silinecek. Bozuk bir alan bulup çıkmaya çalışıyorlar. Ama Ben'in tüm düşmanları karşılarına dikiliyor. Neyse ki burası Ben'in kafası ve burada istediği her şeyi yapabilir. Ben kendini ve dedeyi süper kahraman yapıp Gwen'i de fareye çeviriyor. Sonunda rüyadan kaçıyor ve Enoch'u kendi rüya makinesine hapsediyor. Finalde ise gerçek Forever Knights'ın asıl patronu ortaya çıkıyor ve Ben'in başına kendi çözecekmiş gibi bir bakış atıyor. Bu bölümde Ben bir mutant martıyla dövüşürken yepyeni bir uzaylıya dönüşüyor. Ditto. Ditto'nun olayı ise kendini çoğaltabilmesi. Ben bir anda etrafta onlarca Ben oluşturmaya başlıyor. Martı olaydan kaçıyor ama asıl eğlence yeni başlıyor. O kadar çok Ditto var ki Gwen kimse bu kadar beni çekemez diyor resmen. Ama işler ciddileşiyor. Thor Enimo ortaya çıkıp Ditto'lardan birini kaçırıyor ve DNA'sını çıkartmaya çalışıyor. Kötü haber. Ben tüm Ditto'lar bir araya gelmeden tekrar insana dönemiyor. Kaçırılan Ditto sonunda Enimo'nun hapishanesinden kaçıp diğerleriyle birleşmeye başlıyor ve böylece Ben de sonunda normal haline dönebiliyor. Enimo ise Ben'den aldığı DNA ile istediği herhangi bir uzaylıyı kopyalayabiliyor ve hemen Stingfly ile Ditto'yu çoğaltıp saldırıyor. Şanslıyız ki Ditto'nun zayıf noktası şu: birine bir şey olursa hepsi acı çekiyor. Bu yüzden tek bir Stingfly yok edilince hepsi aynı anda patlıyor ve Enimo planı yine hüsranla sonuçlanıyor. Sezonun büyük finali 2 bölümden oluşuyor ve olaylar çılgınca hızlanıyor. Hala abone olmadıysan şimdi tam sırası. Ayrıca videoyu beğenerek ve yorum yaparak destek olabileceğini de unutma. Topluluk gönderilerinden de Ben 10 dahil birçok animasyonun incelemesini yapabilirsiniz. Sizin için video içine eklerim. Devam edelim. Sezonun büyük finali başlıyor. Dede. Eski bir tesisatçı dostunun oğlu Cooper'ı yaz kampından eve bırakmaya çalışırken Fort Knox'ta ortalık karışıyor. Palyaço kılıklı freakler ve hipnoz ustası Subliminal altınları çalmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ama Ben, Dede, Gwen ve Cooper olay yerine vardıklarında kasadaki hiçbir altının çalınmadığını fark ediyorlar. Bunun yerine yerde gizli bir tünel ve terk edilmiş bir tesisatçı üssü buluyorlar. Burada kötülerin gerçekten bir şey çaldığı anlaşılıyor ama ne olduğu henüz belli değil. Bu sırada kötüler ele geçirdikleri silahı Forever Knights'ın başına götürüyor. Olaylar hız kesmeden devam ediyor. Ekip başka bir tesisatçı üstünde böcek kontrolcüsü Clancy ile karşılaşıyor. Clancy bu sefer dev yaban arılarıyla binayı boşaltıyor. Neyse ki bu engeli de aşıyorlar. İçeri girdiklerinde Ro ve Charmcaster Vault'u çoktan soymaya başlamış bile. Doktor Animo da Ben'in grubunu bulup büyük bir kavga başlatıyor. Kötüler anahtarı kapıp kaçıyorlar ve Animo'ya göre artık dünyayı yönetebilecekleri kadar güçlüler. Bu hiç iyiye işaret değil. Dede ise olayı çözüyor. Çalınan anahtar yıllar önce Plumber'ların bir uzaylıdan aldığı son derece tehlikeli bir enerji kaynağı olan Sub Energy'nin anahtarıymış. Bunu bilenin, Plumber'ların en gizli dosyalarına ulaşmış olması lazım. Ve herkesin aklına gelen o isim. Forever Knights'ın başındaki adam. Bölüm sonunda Mount Rushmore'da bu adam ekiple yüzleşiyor. Ve büyük hesaplaşma için zemin hazırlanıyor. Büyük kavga başlıyor. Ben dışarıda kötüleri oyalarken Cooper mucizevi şekilde Dede ve Gwen'i üssün içine gizlice sokuyor. Ben de bir fırsatını bulup üsse sızıyor. Bu arada Dede Forever King'in aslında Driscoll adında eski bir tesisatçı olduğunu anlıyor. Driscoll ajanlıktan silah çalıp kendi çıkarı için kullanırken yakalanıp kovulmuş. Mount Rushmore'u avucunun içi gibi biliyor.
Bu da Tennyson'lar için pek iyi haber değil. Neyse ki Cooper'ın teknolojiyi adeta psişik olarak kontrol edebilme yeteneği ekibe büyük avantaj sağlıyor. Kötüler sonunda içeri sızmayı başarıyor ama Cooper'ın yardımıyla biraz geride kalıp Sub-Energy'den uzak tutuluyorlar. Fakat aniden Cooper onlara karşı dönüyor. Meğer Subliminal önceden onu etkisi altına almış. Bunu hemen fark eden ekip Cooper'ı etkisiz hale getiriyor ama bu sefer de kötü adamlar tekrar baskına geliyor. Ben yepyeni bir uzaylıya Aiga'ya dönüşüyor. Ne işe yaradığını tam anlamasalar da büyük dövüş başlıyor. Ancak kötülerin sayısı fazla. Forever King Sub-Energy'yi ele geçirip kaçıyor. Şans eseri diğer kötüler kendi aralarında birbirine girdiği için Ben peşine takılabiliyor. Büyük bir patlamayla Forever King'i bilinmezlere savuruyor. Geride sadece zırhı kalıyor. Tüm bu kaosun sonunda Mount Rushmore'da neredeyse haritadan siliniyor. Tarihi gezi fena patladı. Ve böylece Ben 10 orijinal serisi tam anlamıyla epik ve aksiyon dolu bir finalle sona eriyor. Ben 10'in 1. ve 2. sezonlarını birlikte izledik. Şimdi ise 3. ve 4. sezonlar da sizlerle. İlk videoyu gösterdiğiniz ilgi o kadar büyüktü ki devamı hemen geldi. Diğer Ben 10 evrenlerinden hangilerini görmek istediğinizi mutlaka yorumlara yazın. Küçük sürprizlerle dolu yeni bölümlere başlıyoruz. Hazırsanız Project Toon'da nostalji ve aksiyon başlasın.